Evet, Osman Kocaman, Borçka, Çavuşlu köyüne kayıtlı olup Karşıköy köyünde 1991 yılında esnaflığa başlamış, 2002 yılında, 2003 yılında esnaflığı barajın su tutması nedeniyle bırakmış bir kişiyim. Şu anda iş yerimin olduğu, çay fabrikasının olduğu yerin yanındayız. 15 yılı aşkın güzel bir anılarımız geçti burada, esnaflığımız geçti. Karşıköy köyü olarak merkezi bir köydü. En az 130-150 civarında kamyoncu esnafı vardı. 10-15 market, bakkal, fırın, ne bileyim konfeksiyon, tuhafiye esnafları vardı ama su tutulmasıyla hepsi dağıldı. Şu an Karşıköy köyünde tek bir bakkal olarak bakkal var. Başka nüfusa dağıldı gitti. Bu su tutulması dediğin nedir abi? Baraj gölünün HES hidroelektrik santralinin yapılmasıyla su tutuldu, istimlak oldu ve millet dağıldı. Bu millet nereye gitti? Göç mü etti çoğu? Çoğu göç etti. Daha çok İzmit, Bursa, İstanbul, işte kısmen Borçka, Hopa, Arhavi. Böyle yakınların olduğu yerlere, alabildiğince arsa, ev aldığı yerlere, kimisi çocukların yanına böyle. İşte biz de kışın çocukların yanına gidiyoruz. Yazın Borçka'dayız, köyümüzdeyiz, Çavuşlu köyünde. Yerel insanlara soruldu mu? Hiç bu konuda bir danışıldı mı? Yani böyle bir HES istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyor musunuz diye danışılmadı ama devlet projesi olduğunca yapacak bir şey yok. Peki abi, bunların her biri mahalleler zannedersen, evet, değil mahalleler. Mi? Biraz anlatır mısın bize? Eski ismi Sabah Mahallesi orası. Yeni ismi bilmiyorum, Sabah deriz biz. Sabah. Evet, Sabah eski ismi. Bu Sabah. Gürcüce bir kelime mi? Isim, evet. Karşıköy'ün iyi mahallelerinden biri. Halkının iyi insanlar. Karşıköy halkı genelde iyi. Biz 15 yıl burada esnaflık yaptık. Zararsız insanlar. Şu tarafta abi nedir? Orada karşı taraf Çavuşlu köyü, daha aşağısı Muratlı köyü. İşte cami suyun altında kaldı, fabrika suyun altında kaldı. Az aşağıda göreceğiz, fabrika yeniden yapıldı. Ama eskisi, şimdi teknoloji geliştiği için çok fazla işçi yok. Yani her var diye 15-20 kişiyle ancak çalışıyor. Cami yeni yapılmıştı. Cami zaten 20 yıllık falandı. 20 yıllıktı. Su altında kaldığı zaman 20 yıllık bir camiydi. Ne zaman su altında kaldı? 2002. 2002'de. Evet, 2002 yılında su altında kaldı. Çoruh değil mi? Çoruh Nehri. Evet. Söylemek istediğin başka bir şey var mı abi? Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biriydi veya belki ikincisi. Ama şu anda durgun akıyor. Yani buradan işte ta Yusufeli'ne kadar 4-5 tane barajla önleri kesildi. En küçüğü bu, 38 metre derinliğinde olan baraj.